mikro ölçekte bir aile içerisinde, ister daha makro tarafta, toplumda, ister şirkette ne ölçüde ortak bir akılla hareket edebiliyoruz? Yapay zeka tamam da biz insanlık olarak nasıl bir ortak akılla hareket ediyoruz? İşte akşam masasının sorgulanması gereken, bana göre ve biçimden geçmekte olan çağımızın sorgulanması gereken en önemli başlık buydu. Ortak akıl deyince kim akla geliyor? Tabii ki Oğuz Babiroğlu. Oğuz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben bir de Teşekkür kusura bakmayın, ederim. sizden rol çaldım biraz. Ya İlk ne güzel, programım. çok güzel bir giriş yaptınız. Hocam, sizin tabii ki pek çok şeyiniz var. Diyorsunuz ki artık emir komutaya dayalı AHU ve siz bütün takipçilerinizle yönetim paradigması iflas etti. Bu 19. yüzyılın fabrikaları için tasarlanmıştı. AHU bu artık çalışmıyor diyorsunuz. Biraz açın hocam şunu. Evet, şimdi sanayileşme dünyaya inanılmaz bir gelişme getirdi. Ve sanayileşmenin özünde de ölçek yatıyor. O ölçeği, yani yaptığınız bir şeyi daha butik ve birkaç daha küçük çapta yapmak yerine daha büyük çapta ve benzer kalitede birbirine çok tekrarlanabilen bir kalitede yapmak geliyor. Ve bu hakikaten 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken oluşan bir olgu. Ve arkasında da uzmanlaşma yatıyor. Ve bütünü parçalara bölerek her parçanın uzmanlaşmasını sağlayıp onunla alakalı da bir yapma, denetleme ve yönetim sistemi kuruluyor. Bu da aslında Adam Smith'in dediği o işi bölme, yani İngilizcesi division of labor'a dayalı. Şimdi bu gerçekten çok büyük bir dönüşüm yarattı ve halen de biz uğraşıyoruz. Yani sanayileşmeye çalışan birçok şey var, ülke var, bölgeler var ve dünyada da rekabet bu eksende gidiyor. Fakat yani 20. yüzyılın başından bu yana baktığımızda da buradaki oluşan bu sistemin ve onu gerektiren yönetim ve organizasyon anlayışının çatırdamaya başladığını görüyoruz. Şimdi daha çok organizasyonlardan konuşacağım. Ülke yönetimlerinden falan Tabii. konuşmayacağım. Konumuz o. Aynen öyle. Dolayısıyla şeye bakıldığında hiyerarşi ve bürokrasi sanayileşen organizasyonların tutkalları. Çok önemli. Evet. Çünkü ne yapıyor hiyerarşi? Bu gerekiyordu, gerekliydi. Kesinlikle, o zaman. kesinlikle. Yani bir piramit şeklinde tepeden aşağıya kadar, yani hatta kadar, seri üretimin hattına kadar bir ana hat belirliyor. Bu hiyerarşi koordinasyon, kontrol, yani işlerin bölünmüş olan işlerin bir araya toplanmasıyla ilgili koordinasyon, birbirleri her bir koordinasyonu yapanın bir yönetici, bir müdür olarak adlandırılması ve o parçaları da yapan insanlar. Evet. Bu da bir iletişim baştan, yani piramidin en başından en altına kadar tek hat denilen bir hatla bütün yönetimin ve organizasyon oluşması bekleniyordu. Koordinasyon, kontrol ve iletişim. O zamanın komünikasyon. gerekliliğinin karşılığı böyle bir organizasyonel Hepsi bu emir model. komuta zincirine dayalı. Başka türlü tam olarak durmuyor. Bir de yani bütünleşmiyor. Bütünleşme anlayışı tamamen bu hiyerarşiden geliyor. Şimdi bir yandan da bürolara oluşan bu yani hiyerarşinin en altında daha çok mavi yaka gibi işler var. Bunu yöneten bilginin bir araya gelmesi de bürokrasiden ortaya çıkıyor. Yani operasyonel işlerin bir fiziksel tarafı var. Mavi yaka dediğimiz şey,
Bir de kitap, bilgi falan filan, kağıt, şu bu işleri var. O da bürokrasi Evet. demek. Yani bürolara bölünüyor beyaz yaka işler ve mavi yaka işlerde hatta seri üretimle en hızlı şekilde yapılmaya çalışıyor. Evet, endüstriyel çağın organizasyon modeli bu şekilde. Evet, en üstte de yöneticiler var. Şimdi son yani 50'lerden bu yana, savaşlar bittikten sonra daha doğrusu, yani 2. Dünya Savaşı bittikten sonra, savaşlar deyince şu Bunlar anki... bitmiyor hocam. Hele yeni savaşlar hiç bitmiyor. Şu ankileri kastetmiyoruz. Bu bittikten sonra ne oldu? İlk cephe olarak bir alt tarafta mavi işler otomasyona doğru kaymaya başladı. Çünkü yetmedi hız, daha farklı hızlarla, daha iyi kalitelerle bu 4.0 falan denilen, dolayısıyla bir mavi yaka işler daha kalifiye olmaya başladı ve çoğu da bu IoT'lerle falan şeylerin interneti denilen optik teknolojilerle falan bir otomasyona geçti. Sonra bir başka dalga bu beyaz yaka işlerle alakalı geldi. İşte ERP'ler, CRM'ler ve robotik süreç otomasyonları, süreçlerin otomasyonları vesaire ve dijitalleşme tabii bu sefer bu işleri de otomasyona getirdi. Şimdi nereye geldik? Yöneticinin işine geldik. Aslında yapay zeka yöneticinin işi karar verme, anlam üretme, onu bir eyleme doğru getirme. Bu agentic denilen yapay zekadaki olgu. Şimdi de oraya geldi. Peki, şimdi sizin sorunuza geri dönelim. Ne oluyor? Yani elimizde böyle otomasyona doğru giden organizasyonlar var, şehirler var. Bir yandan da smart denilen akıllı da olmaya başlıyor bunlar. Otomobiller var, şehirler var, Tabii. ev aletleri var. Hepsi birbiriyle konuşabilen. Yani yöneticiye de ihtiyaçları kalmayacak gibi görünüyor başlarında. Şimdi aynen oraya geleceğim. Evet. Ve neye doğru dönüşmemiz gerekiyor ve ortak akıl neden önemli onu vurgulamaya çalışacağım. Ama baktığımızda bu smartlaşan bir sürü hareket eden şeyler, karmaşık sistemler, işte sonunda bilişsel olgular yapay zeka ile beraber bunlar bir kendi kendini yönetme paradigmasına doğru Gidiyorlar. bizi sürüklüyor. Tabii. Şimdi biz şeye baktığımızda yönetim bilimcileri olarak ya bu işin bölme meselesi ama bir yandan da çok işlevlilik var, bir yandan çok becerililik var, bir yandan çevik organizasyona doğru gitmek için takımlar var. Yani aslında kaynıyor organizasyonlar. Bu emir komuta zinciri dışında bağlantı bollukları yaratmakla alakalı son 50 yıldır bir sürü dönüşüm geldi. İşte ekosistemle bağlantılar da sürdürebilirlik geldi. Bundan sonraki nesillerle alakalı, Z ile alakalı ne yapacağız? Tabii. Onları nasıl işte tutacağız? Nasıl memnun edeceğiz? Aynen. Gender'da kadınları daha fazla nasıl güçlendireceğiz derken öbür taraftan da ekonomik dalgalarla nasıl boğuşacağız? Evet. Yani şu an daralan bir dünya ekonomisi var. Kendi ülkemizde de daralan şeyler var. Bir yandan işte ihracatımız artıyor. Tabii. Çünkü başkalarının payından alıyoruz. Yani ihracattaki payından. Yani bir pastadan aslında pasta daralmaya başlıyor. Tabii. Hocam şirketler bir yandan krizle mücadele ediyorlar. Evet. Krizle mücadele ederken de bu yaşadığımız devrim yüzünden aslında bir oturup adam akıllı strateji geliştirmeleri gerekirken ona vakit ve sermaye bulamıyorlar galiba, evet, değil mi? Ve zaman ayıramıyorlar. Zaman ayıramıyorlar Çünkü yangınlarla ve krizlerle mücadele halindeler. Mücadele halindeler. halindeler. Kolay gelsin herkese. Yani bir defa norm şu oldu, dönüşüm. Evet. Her şeyin dönüşümü. İster sürdürülebilirlik, ister dijitalleşme, isterse iş gücü değişimi, çalışma anlayışının değişimi, otomasyon vesaire.
dış ülkelere açılma gibi birçok dönüşümü aynı anda yönetme gereksinimi ortaya çıktı. Aynen öyle. Şimdi bir yandan bir takım şeyler otomasyona ve kendini yöneten arabalardı, kendini yöneten organizasyonlardı, karanlık fabrikalardı falan. Tabii tabii. Kendi kendine karar veren yöneticiler, çünkü yani inanılmaz dijital ikizinizi yaptığınız zaman Bitti. bu iş tamam demektir. Siz yani. yaptınız mı mesela? Hayır, yapmadım ama ilk önce sağlıkla başlayacağım. Sağlığa Evet. daha fazla güveniyorum. Yani yapanları ben bakıyorum, ben de yapamadım ama işte ne yapıyor falan diyorum. İşte açıyor gösteriyor, geçen bir tanesi gösterdi. Evet. Soru soruyoruz. Karşımızda o kişi aşağı yukarı hangi akıllı yanıtları verecekse dijital ikizi o yanıtı veriyor falan. Ben de diyor o sırada başka bir iş yapıyorum ya da mail atıyor benim adıma ya da soru cevap yapıyor falan. Toplantıya onu gönderiyorum falan dedi. Mesela geçen gün ağırlayacağım. Çok kıymetli bir hocam. Evet. Çok acayip hocam. O zaman şimdi tabii öyle bir yere doğru gidiyoruz ki aslında biz kaçınılmaz olarak kendi kendini yöneten organizasyonlara geçmek zorunda kalacağız. Budur. Değil mi? Aynen Ya bu öyle. işin işi de değil yani. Aynen öyle. Birkaç yıldan bahsediyoruz Evet. herhalde. Belki içindeyiz zaten. İçindeyiz de zaten. Sosyal sistemlerimizi Hocam bu dalga buna göre örgütlememiz lazım. herkesin üzerinden geçecek o zaman. Geçiyor. Yani üzerinden geçmeyecek hiç kimse kalmayacak. Yani mesela biz bir yüksek lisans programı koşturuyoruz Sabancı Üniversitesi'nde. Dönüşüm yönetimiyle alakalı. Hocam Sabancı Üniversitesi'nin kurucuları arasında tabii ki. Burası bir Kolaylaştıranlar, diyenlerden biri, kurmayı, tabii. tasarımı Yani kolaylaştıranlar. akıl olarak diyelim Evet, ben. tasarım aklı Tasarım ve aklı. hakikaten de işte 25 yıldır belirli konularda eşsiz rekabette tek başına kalmış. Evet. Bütünleştirme, interdisipliner olma konusunda hakikaten eşsiz Sabancı Öyle. Üniversitesi. Öyle hocam. Ama biz neyin farkına vardık mesela? Bu C-level, yani tepe yönetimi bir piramit. Buraya giremiyor insanlar kolay kolay. Dedik ki ya biz buraya girecek olan C-1'e dönüşüm yönetimi öğretelim. Ve o orta düzey yönetim denilen kadroları, onları işte bu yeni paradigmanın elçileri, öncüleri ve liderleri haline getirdik. İstekliler mi? İstekli... Şöyle bir durdum çünkü yani yakın zamanda öğrencilerimizle bir süreç içerisindeyiz. Hatta 20 Haziran'da da bütün insan kaynakçıları, bütün derken bizim ilişkide olduğumuz insan kaynakçıları, bazı CEO'ları onlarla birlikte buluşturup orta düzey yönetimi sırf bu dikey tepenin bildiklerini ve emrettiklerini aşağıya ileten elçiler veya işte iletişimciler olmanın ötesinde başka neler yapabilirler onu aramaya, onun da ortak aklını ve kendi kendini nasıl yönetiriz orada bir akıl yaratmaya çalışıyoruz. Hocam çünkü içinden geçmekte olduğumuz az önce tarif ettiğiniz değişim ve dönüşüm herkesin üstünden geçerken o kesimin de üzerinden geçiyor ve geçiyor. Herkesin hazırlanması Tabii lazım. yani işte o ne bileyim işte CRM'ler şunlar bunlar falan değil mi yani? Onlar zaten elimizde yani Tabii. yapmayan yatırım Tabii. olmadığı için Zaten yapmıyor. Yani yapmıyoruz. Tabii. yatıracak kaynağı olmadığı için yapmıyor. Yoksa bunların hepsi biliniyor. Bilinme düzeyleri değişik tabii ki kurumlar içerisinde, sektörler içerisinde. Evet. Bazı sektörler çok daha hızlı gidiyor. Bankacılık dijitalleşmede çok hızlı gidiyor. Devlet oldukça hızlı gidiyor bizim Türk devletimize devleti bakarsanız. acayip. Tabii. E-nabızdı, e-devletti falan. Muazzam bir Dünyadaki şekilde. herhalde ilk üçün içinde onu konuşuyoruz. Gerçekten çok ilerideyiz. Dolayısıyla şimdi bu dijitalleşen büyük ölçek yönetimi, yani bir yandan kendini yönetmek ne demek? Bir küçük ölçek yaratmak demek. Evet. Bir yandan da ama büyük ölçeği bu küçük ölçekten yani Uber'ler, Amazon'lar, Amazon'un lojistikte çalışanları dışarı çıkartırsanız yani bir avuç, birkaç yüz tane insan herhalde olacak. Aynen orada. hocam birkaç Trendyol yüz keza insandan öyle. öte işte şey deniyor ya önümüzdeki dünyada bir kişinin içinde olduğu o da kurucusunun olduğu milyar dolarlık unicornlar olacak deniliyor. Çevik yönetim kabilelerden, tribe'lardan bahsediyor. Yani ölçek aslında bir kabile ölçeği.
Yani yönetim ölçeğimiz oraya dönüşmesi Oraya doğru gidiyor. lazım. Bu büyük koca şirketler o zaman Küçük küçük ünitelerle, kendini yöneten ünitelerle yönetilecekler. belli ki. Ve kendi hedefleriyle bütün sistemlerinin amaçları ve hedeflerinin sürekli hizalanması gerekecek. Sürekli kayacak bunlar ve sürekli kendini yöneten mekanizmalarla ve kişilerle bu ayarları etap etap yapabilecek. Evet. Ya buluşmalarla, işte bizim arama konferansı, karar konferansı Tabii. dediğimiz eylem araştırması yöntemleriyle, Evet. ya otomatik yapay zeka bazı şeyleri otomatikman ayarlayacak. Tabii. Yani yatırım kararlarını mesela otomatikman. Ya karar vermesine de gerek kalmayacak yöneticilerin zaten. Hocam şimdi oraya geleceğim. Bu ortak akıl tarafına da geleceğim ama sizin tabii danışmanlığını yaptığınız çok büyük şirketler var. Yıllardır işte giriyorsunuz Doğru. siz içeride ortak akıl tarafı, arama motorları falan düzenliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla inanılmaz bir gözlem ve bilgi birikimi var. Ne görüyorsunuz orada? Özellikle Türk şirketlerini soracağım ben size. Girdiğiniz zaman hani bu mevcut paradigma yıkımı, bir dönemin sonu diyoruz ya. Evet. En çok nerede çelişiyor Türk şirketleri? En büyük zaafları Yani çok basit bu. Ne? Ya kimse bırakmak istemiyor kimse eski bırakmak paradigmayı. istemiyor ya. Evet vallahi Yani evet. tek akıl. Herkes emir her komutada evet, çok devam etmek mutlular. istiyor değil mi? Evet. Ne olacak peki? Giderek bu tür yöntemlere ihtiyaç artacak. Yani biz geldik 30-35 yıldır etap etap, şirket, holding dolaşıyoruz. Hızlandırmamız lazım bunu. Evet. Buradaki bunları yapanları, yapabilenleri, anlayanları bir araya getirip onları birleştirmemiz lazım. Yani yüzdesi çok düşük herhalde değil mi? Bu kadar geniş bir... Çünkü bir şey yaratıyoruz, bir geçiş alanı yaratıyoruz. Yani bir dönüşüm alanı yaratıyoruz. O birkaç sene sürüyor ve orada harikalar yaratılıyor. Ondan sonra herkes oh diyor, tamam, yo-yo etkisiyle gene bir takım kazanımlar oluyor ama Evet. yani sürekli yeni insan gelen, sürekli yeni alanlara geçen, Sürekli bir eğitim şart yani içeride. öğrenme, eğitim değil. Asıl mesele yani birilerinin birilerini eğitmesi değil. Aslında kendi içimizdeki bilgiyi, biz ona hazır akıl diyoruz. Kendi varsayımlarımızla ve engellerimizle ve filtrelerimizle sürekli bu ortamlarda sınıyor olmamız lazım. Ve değişimin ne yönde olmasını birlikte Evet. karar vererek yürütmemiz gerekiyor. Patronlar buna açık mı? Bence açıklar. Çünkü yani bir zamanlar bir 20 sene önce nasıl ikna ediyorsunuz insanları bu arama konferanslarına vesaire veya kültürel dönüşme? Yani uzun zaman alıyor. Bir defa çok öyle piyasadan, pazardan bir şey alır gibi değil. Hocam Bizim zaten hizmetleri senelerce almak. değil mi? Bir kuruma girdi mi senelerce eliniz üstünde de oluyor galiba. Yani evet, kalabildiğimiz kadar uzun zamanda bir kapasite, bir yetkinlik geliştirmeye çalışıyoruz. Ve asıl yetkinlik de kendi kendileri yönetmeleri. O kendi kendileri yönetme anlayışı ve sistemlerini kurduktan sonra zaten bizim sadece zaman zaman ilişki kurarak onu nasıl yeniden resetleyecekler. Evet. O Hocam tür çok katkıyı zor vermemiz galiba lazım. değil mi? Kurum kültürünü değiştirmeden değil mi? Ne kadar zor bir iş ya. Ya bu işin aslında yüzlerce zor yılın- değil. Evet. Şeyi ikna olmamız lazım hepimiz. Bu iş yaparak öğreniliyor. Evet. Ve yaparak öğrenilen işlerin tekrarıyla öğreniliyor. Yani bir tane diyelim arama konferansı yaptık, olmaz. Yani bir çalıştay yaptık, olmaz. Onu kurumun her tarafında, her soru çıktığı zaman yeniden tasarım gibi Tabii. sıfırdan bakabiliyor olmak lazım. Sanki her şeyi yeniden tasarlıyormuş gibi. Bu da yoruyor. Bu yöneticiyi de Hocam yoruyor. bu da bir teknoloji değil mi bu? Yani bu da bir Kesinlikle. düşünce teknolojisi yani. Sizin Evet, bu arama konferansı evet, metodoloji dediğiniz. diyoruz ama teknoloji. şimdi teknolojileri de kullanmak zorunda. Bu yapay zeka ve alakalı gelişmeleri sürekli biz de takip ediyoruz. Çünkü iyi karar vermekle alakalı fantastik bir teknoloji geldi. Hocam yapay zeka da bir ortak akıl gibi çalışıyor ya. Siz bu işlere başladığınız zaman ortada yapay zeka yoktu.
Varsa da arkada çalışan bir algoritma gibiydi, işte satış tarafı, CRM tarafı. Yani geldiğimiz noktada yapay zeka bir tarafta, ortak akıl bir tarafta. Nasıl olacak bu iş? Yani daha da mı önemli hale geldi? Yoksa elimizde zaten ortak aklı da üreten bir yapay zeka mı olacak? Şimdi ortak akıl denilen olay sadece veriyi bilgiye ve onu anlama dönüştüren bir şey değil. Evet. Duyguyla da dolu. Siz şimdi diyorlar ki robotlaşırken işte insan gibi davranacak falan. Evet. Olabilir. Zaten belirli formatları, modaliteleri falan da Evet, var. evet, tabii. Her şeyi yapabileceğini anladık. Ama yani sonuçta sosyal sistemlerin, insan odaklı sistemlerin içine işleyebilmesi için ve biz de robota dönüşmeyeceğimize göre robotlaşabilen... Şimdilik hocam, Şimdilik ama robotlaşabilen ölçüde zaten vermemiz lazım. Onları teslim etmemiz lazım otomasyona. Ama ortak ve birlikte karar üretme için sadece bir içerik sağlayan, fantastik bir içerik sağlıyor. Ve doğrulaşmayı da yapabiliyorsanız ve tabii şu anda agentik denilen, yani eyleme dönüştürme, hangi karar ağaçlarının ne kadarını yapabilecek, onu da izliyoruz bir yandan. Ama sorunuza cevap, bizim kendi inanma, ikna olma ve motive olma güdülerimiz hiçbir zaman kaybolmayacak. Yani biz belirli ikna süreçlerini tamam konuşabilirsiniz yapay zekayla da veya birbirimizle de. Yani hesap makinesi slide rule'dan, hesap cetvelinden sonra geldi. Herkes dedi ki olur mu böyle bir şey ya, bunu kullanmak varken şimdi bu başka bir yere geçeceğiz. Yani yapay zeka teknolojilerine de benzer bir şekilde hep birlikte uyum sağlayacağız ve kullanacağız. Ona yapacak bir şey yok hocam. Peki siz her şeye rağmen diyorsunuz ki bir şirket içinde ortak aklı oluşturmak hala çok kıymetli. Çok. Yapay zeka orada olabilir. Hem hazır aklı kullanıyoruz. Hazır aklı kullanıyoruz çünkü diyorsunuz. Çünkü var olan, bize gelen yöneticinin aklını, yöneticinin ve çalışanların aklını kullanıyoruz. Fakat şunu da ortaya koymak gerekiyor herhalde hocam. Kurum kültürü içerisinde birlikte düşünme kapasitesi de düşüyor galiba, değil mi? Ne gözlemliyorsunuz orada mesela? Aslında... Hani çünkü siz orada bir trigger ediyorsunuz, bir tetikliyorsunuz, tetiklemeye çalışıyorsunuz. Yani ben aynı kanaatte değilim. Değil misiniz? Ben Buyurun. aynı kanaatte değilim. Çünkü yani şöyle bir bakarsanız 80'lerden bu yana kurumlar bu bütünleşik değişim programlarıyla hep baş başa kaldılar. Başlandı bir kalite devrimi. Geldik sürdürülebilirlikle alakalı bir takım uyum şartlarına. Aralarda bir sürü başka dönüşümler yaşıyoruz. Evet. İşte organizasyonların yassılaşmasıyla alakalı bir çevik devrim yaşanıyor. Dijitalleşme çok hızlandırdı pandemiden sonra. Artık bir sürü iyi yetişmiş insanlarımız şu veya bu sebepten dolayı yurt dışında, yani bir gittiğiniz zaman Amerika'da herhangi bir eyalete, Avrupa'da artık kaynaşması çok daha arttı. İnsanların farklı kültürlerle de çeşitlilik, her türlü çeşitlilik çok arttı. Ama inanç, ikna, motivasyon, birbirini anlama, anlam üretme, duygunun yeri dönüşümle birlikte ancak kanalize edilebilecek şeyler bunlar. Biz de kültür olarak da sıkı fıkı olmayı çok seviyoruz. Evet, neyse ki şükürler olsun. En son dönüşecek bizizdir herhalde. Yani kendi kabilelerimiz, ufak kabilelerimiz iç gruplarda çok güzel. Yani dünyanın çok az yerinde, ya bize benzeyen kültürlerde belki daha fazla bulunur ama yani şöyle bir baktığımda Avrupa'da da çok uzun seneler yaşadım, Amerika'da da ve sürekli de zaten iş ilişkisiyle özel arkadaşlar falan devam ediyoruz. Bu tadı, dostluk tadı bizim gerçekten toplumlarda çok farklı. Kesinlikle hocam. Dolayısıyla böyle bir avantajımız var. Biz hiçbir tepe yönetimini Avrupa'da hafta sonu çalıştıramıyoruz. İmkansız.
Yani gayet ama Türkiye'de olağanüstü bir özveri var ve her kademeden. Bir yapay zeka, bir de Türk çalışanlar zaten. Kesinlikle Türk yöneticiler ve bakın bu mesaisiz yani. Global Türklerle ilgili de gene bir oluşumdan bahsedeyim kısaca. Dünyadaki yönetici Türkleri de ve diğer yaratıcı Türkleri de çatısı altında toplayan, evet. Bağlantı, network, A tipi örgütlenme çok önemli. Çok kritik. Onu yapan bir şey var. Çaba global var. Birkaç değişik çaba var ama ağırlayalım burada hocam. Evet, Siz çok, de yönlendirin. çok iyi olur. Hocam vaktim dar. Sizinle konuşmak, sohbet tabii ki gerçekten yani zamana sığacak bir insan değilsiniz ama son olarak şunu sorayım. Kendimiz özelinde sorayım. Türk toplumu, bu az önce tarif ettiğiniz. Geleceğin liderinin sahip olması gereken özellik nedir? Özellikle bizim memlekette. Bizim memlekette de başka yerde de bu dönüşüm yönetimi, yani hazır rafta olmayan bilgi, bunu yapabilmek için bağlantı bolluğu, yani tek bağlantılı bu emir komuta zincirinde olduğu gibi tek hatta dayalı her şeyin olabilmesi imkansız. Bunu gerçekten herkes anladı. Yani sürekli bir amir arayan bir şeyden sürekli çözüm arayan, sürekli ya diyalogla ya bilgi paylaşımıyla ya iletişimle birbiriyle bağlantı bolluğu yaratabilen sosyal sistemlere ihtiyacımız var. Tamam. Yani mahalleler, daha küçük çapta yüz yüze organizasyonlar. Bunları nasıl çoğaltırız? Bunları nasıl yani muhabbet dediğimiz meseleyi daha disiplinli yapabiliyor olmamız lazım ve daha teknolojiyle birlikte yapıyor olmamız lazım. O zaman böyle bir yöneticiler topluluk lazım. olma, değil mi, duygusunu yaratabilen. Evet, açık olma, kendi zaaflarını iyi anlayabilme, öğrenebilme kapasitesi, eğitim değil, öğrenme kapasitesi, bu açıklıktan, paylaşımdan ve birlikte hareket edebilmekten, birlikte irade gösterme, birlikte üretme, birlikte tasarlama, yani gerçekten başına birlikte koyabileceğimiz ve bunun bilimini yaratacağımız, yani duygusu, motivasyonu ve süreçleri de içinde olmak üzere bir birliktelik bilimine doğru gidiyor olmamız lazım. Bunu da öğrenebilen, anlayabilen yönetici ve çalışan kadrolarıyla donatıyor olmamız lazım firmalarımızı. Onlara yetki vererek, onları güçlendirerek her etapta da tabii ki belirli kısıtlar olacak. Yani birdenbire işte bir 20 sene evvel ya demokrasi olur mu diyorlardı kar amacı güden kuruluşlarda. Evet. Bizim de yanıtımız ya karar erkleri dursun ama karar oluşturmada demokrasi gerekli. Çünkü başka türlü insanlar kendi kaynakları olan, en önemli kaynakları olan akıllarını, dikkatlerini işe vermeyecekler. İşte görüyoruz Z neslinde çekilen sıkıntıları. Ortak akıl dediğimiz hocam o zaman öncelikli olarak ne diyelim? Demokrasi diyelim, değil mi? Demokrasi, birlikteliğin her yerde yeşertilmesi ve bağlantı bolluğunun artırılması. Evet, peki. Bu bir bölüm olsun. Arkası Oğuz Babiroğlu ile gelsin inşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Görüşmek üzere.